Herkese merhaba. Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kereviz çorbası tarifi vereceğim. Tarifimizde kullanılan malzemeler: 1 adet kereviz. Kerevizin kökünü, sapını, yapraklarını, her şeyini kullanacağız. Etinden, sütünden faydalanacağız. 1 miktar dereotu, 1 adet havuç, 1 tane de küçük soğan, 1 miktar tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve terbiyesi içinde 1,5 su bardağı yoğurt, yarım limon, 1 çorba kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı. Kullanılan malzemelerimiz bu şekilde. Tarifime başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kereviz çorbamızın yapımına başlayabiliriz. Malzemelerimi yıkadım, temizledim, soydum. İlk olarak kerevizi rendelemekle işe başlıyorum. Rendelediğim kerevizlerimi limonlu bir su yaptım arkadaşlar. Onu alacağım şimdi. Kararmasın diye limonlu suya koyuyorum. Sonra süzüp alacağız. Kerevizlerimiz burada beklesin. Havucumu da rendeliyorum. Taneli bir çorba yapacağız arkadaşlar. Öyle blenderdan çekmeyeceğiz. Taneli olacak. İsterseniz taneli olsun, istemiyorsanız çorbanızı en son aşamada blenderdan geçirebilirsiniz. O şekilde de bir çorba elde edebilirsiniz. Hemen havucumu da bir köşeye alıyorum. Kereviz saplarımla devam edeceğim. 3 sap aldım arkadaşlar. 3-4 tanesini de saklayacağım. Başka bir yemeğimde kullanacağım. Kerevizimizin yaprağını ve sapını da şöyle bir kaba alalım. Dereotuna geçiyoruz. Dereotundan sonra son olarak soğanımı da yemeklik doğruyorum. Evet, malzemelerim hazır. Ocağın başına geçebiliriz. Ocağımın altını açtım. Şimdi yağımı döküyorum. Soğanlarımı atıyorum. Soğanımı bir miktar kavuracağım arkadaşlar. Soğanlarımı bir miktar kavurduktan sonra içerisine havucumu da ekliyorum. Biraz da havucumla kavuracağım. Biraz da havuçlarımı kavurdum 1-2 dakika kadar. Şimdi limonlu suda beklettiğim kerevizlerimi süzdüm. Ekliyorum içerisine. Kerevizlerimin de diriliği gidene kadar kavuracağım. İyice kavurduk. Şöyle göstereyim. Dirilikleri gitti. Şimdi bu aşamada suyunu ekliyorum. Üç, 4, 5, 6 su bardağı su ekledim. Çorbamız bir 10-15 dakika kadar kaynasın arkadaşlar. Çorbamı 15 dakika kadar kaynattım. Şimdi bu aşamada yeşilliğimi koyuyorum. Yani yaprak ve sap kısımlarını koyuyorum. Şimdi bu burada bir 5 dakika kadar daha kaynasın. Biz de terbiyesini hazırlayalım. Çorbamızın terbiyesi için karıştırma kabımıza sırasıyla yoğurt, un. Öncelikle ikisini karıştıralım. İkisini karıştırdım. Daha sonrasında yumurta sarımı ekliyorum. Limonumu ekliyorum. Ve bunları da karıştırıyorum. Şöyle içerisine çorbamın suyundan biraz koyacağım arkadaşlar. Azar azar kesmemesi için. Ve hızlı bir şekilde karıştıracağım. Şöyle terbiyemi ılıtmış oldum. Çorbamın da altını biraz kıstım. Şimdi çorbama terbiyemi vermeye gidiyorum arkadaşlar.
Çorbamın altını biraz kısmıştım arkadaşlar. Çok az fokur diyor. Şimdi terbiyesini verdiğimiz zaman kesmesin diye. Terbiyeyi de zaten biliyorsunuz. İçerisine biraz çorbanın suyundan ekleyip onu da yumuşattım. Ilık bir hale getirdim. Şimdi çorbamın terbiyesini verip biraz daha kaynatacağım. Çorbayı bu aşamadan sonra karıştırarak pişireceğiz. Bir 5 dakika daha kaynatacağız. Daha sonrasında dereotunu vereceğiz. Piştikten sonra tuzunu vereceğiz. Tuzunu katmadım dikkat ederseniz. Bu şekilde karıştırarak kesmemesi için kısık ateşte biraz daha pişirelim arkadaşlar. Arkadaşlar çorbamızın dereotunu da attık. Terbiyesini koyduktan sonra bir 5 dakika daha kaynattım. Dereotunu attım. Dereotunu attığım yeri kamera çekmemiş. Kamera çekiyor zannettim. Çekmemiş. Sadece dereotunu attım. 1 dakika daha kaynatacağım. Daha sonrasında altını kapatacağım. Tuzunu koyacağım ve servise hazırlayacağım. Tuzunu koymadım dikkat ederseniz kesmesin diye. Kapattıktan sonra koyacağım. Şöyle kısık ateşte hafif hafif 1 dakika daha kaynatıyorum. Kapatıyorum. Kereviz çorbamız hazır. Hem görsel olarak rengarenk, iştah açıcı, hem lezzetli hem de besleyici bir çorba. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kış aylarının vazgeçilmezi. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Şu şekilde taneli bir çorba oldu. Kıvamı gayet iyi, yerinde. Güzel bir çorba yaptık. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.